Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle bu videomuzda parakendeleri inceleyeceğiz. Carrefour''a bakacağız. Bu uzun zamandır takibimizdeydi ve neler oldu, biz ne demiştik. Buradan biraz devam edeceğiz. Biraz da ülkelere bakacağız. Hemen SPK'nın uyarısını yapalım. Bunlar yatırım tavsiyesi değildir. Bizim kendi bireysel görüşlerimizdir. O yüzden bazen olmayabilir, tutmayabilir, işler ters gidebilir. Buna göre hazırlıklı olun. Yani garantisi yoktur arkadaşlar. Yatırım tavsiyesi değildir. Peki şimdi Carrefour'a demiştik. Carrefour'a şu bölgeyi görmeyin. Daha önceki videomuzda hatta şurası da yoktu. Buradan devam ediyordu. Böyle bir fincan kulptan bahsettik. Eğer katlarsa yukarı doğru gider ama BIST'in düşüşüne dikkat edin demiştik. BIST düştü ve bu da bu desteği kırdı ve aşağı doğru geldi. Burada stop olmaz gerektiğini artık biliyorsunuz. Bilmeniz gerekirdi. Burada stop olun ve biz demiştik ki eğer 42 seviyeden gelirse buradan alanlar asla üzülmeyecek. Çünkü burası güzel bir akümülasyon bölgesinin çıkış bölgesi ve buradan fiyat dönmesi yüksek ihtimal. Buradan alanlar uzun vade veya kısa vadede karlarını alacaklar demiştik. Ve gördüğünüz gibi buraya düştü ve %60'lık ortalama bir kar getirisi sağladı. Hem de çok kısa bir dönem içerisinde. İşte buradaki gerçek alım bölgesi burası. Güzel bir şekilde çalıştı. Peki şimdi neler olabilir ve durumlar nasıl? Bakın burası artık yoruldu. Yine buradan ne yapacak? Düzeltmeler gelebilir. Buna karşı ne yapacaksınız? Buna karşı dikkatli olacaksınız. Bir kısım kar cebe atmanız sizin faydanıza olur. Peki neler olabilir? Bakın şöyle büyük bir çanak oldu. Burası da bir kulpu olursa, evet, fincan kulp hareketini görebilirsiniz ve bunun katlama hedefi çok daha yukarı olur. Peki başka neler var? Bir de şu kısa ve küçük bölgede yine burası omuz, burası başsa bir omuz hareketi beklersiniz ve burası omuz gelirse o zaman bir Tobo'nun hedefi de yine yukarıda 104 liralar ortalama olabilir. Bu da güzel bir seviye olur. Şu bölge artık bizim için değerlendirilebilir bölge olacak. Şu bölgede burası 53-54 seviyeleri. Eğer bir düzeltme hareketi gelirse ki şu an biz çok böyle kritik tam zirve seviyesi olduğu için çok kritik bir bölgede her an düzeltme gelebilir. Ona karşı da ne yapacağız? Dikkatli olacağız. İşte burada bu düzeltme bölgesine indiğinde bir dönüş görürseniz buradan atlıyorsun ve buradan ne yapacak? Fiyat gelecek yine eski yerine geldiğinde %38, katlama hedefine geldiğinde ortalama neredeyse %100 bir getirisi sağlayacak. Tabii ki bu yıl sonuna doğru böyle hemen olmayacak. Böyle zikzaklar aşağı yukarı aşağı yukarı aşağı yukarı bir kar getirisi sağlayacak. Evet şöyle. Peki biraz indikatörlere bakalım. Şimdi burada bakın günlükte hiçbir sıkıntı yok. Şu altı bu gelmeden, pivotun altına gelmeden trend devam ediyor demek. Haftalıkta trend devam ediyor. Sıkıntı yok. Aylıkta da trend devam ediyor arkadaşlar. Sıkıntı yok. Bu da bir süre daha yukarı götüreceğini söylüyor. Peki aylıkta yine MACD'ye bakıyoruz. Hala al devam ediyor. Zaten bu yüzden biz buna güveniyorduk. Uzun vadede Carrefour'a güveniyorduk. Bakın şurada yine haftalıkta tam önemli bir yerden al yaptı. Ve buradaki düzeltme hareketi ne yapacak? Bize kar sağlayacak arkadaşlar. Şuradaki kırmızı bakın yutulan bölge geldiğinde şu bölge değerlendirilebilir bölge. Ve buradan işte yukarı doğru bir hareket bekliyoruz. Evet, Borsa İstanbul düzeltme yaparsa bizim için şahane olacağını düşünüyoruz. Zaten direnç bölgesinden de bakın küçük küçük minik minik satışlar yemeye başladı. Bunu ne yapacağız? Değerlendirmeye çalışacağız. Şöyle büyük bir rally gelir mi? Bakın buradaki öncekiler gibi böyle dev mumlar gelmez. Yani geleceğini düşünmüyorum. Bunun nedeni bakın Ichimoku'da haftalıkta bakın bulutun üzerine attı. Güzel. Güzel. Bulutun üzerine atması güzel ama aylıkta hala bulutun altında. Bu da böyle biraz sancılı ağır ağır gideceğini asıl büyük uzun vadede ve hızlı rally'nin bulutun üzerine geçtiğinde başlayacağını daha önceki videolarda anlatmıştık. Değerlendirilebilir bölgelere bakacaksınız siz burada. Ve oralardan işte büyük rally olmadığı için böyle ama küçükte yani küçük zaman diliminde haftalıkta günlükte trendde olduğu için destek bölgelerini alıp dirençte salacaksın. Destekte alıp dirençte salacaksın. Bu böyle bir şey. Böyle bir hisse senedi. Peki dolar bazlı baktığımızda dolar bazlı şurada küçük bir akümülasyondan çıkış görüyorsunuz. Tekrar desteğe doğru geliyor. İşte burada desteğe değdiğinde bakın burası 2.37 dolar. Yani 2 dolar 36-37 sent.
İşte buraya değdiğinde tekrar yukarı doğru gider ve burada bir gap var. Yani bir fiyat boşluğu var. Bu fiyat boşluğunu doldurmak isteyebilir. Burası da ortalama 2 dolar 74 sent civarı ve buradaki hızlı düşüşün boşluğunu doldurmak isteyecek. Oradan getirilecek dolar bazında kârı ise %15. Yani destekten aldığımızı düşünürsek %15 bir kâr getirisi. O yüzden bunu bekliyorum. Hedefime koydum. Eğer olası BIST geri çekilirse nakitte bir kısmı, çünkü nakitte olması lazım. Bir kısmı hisse senedinde, bir kısmı da diğer parçalı emtialarda olması gerekiyor paranızın. Yani tamamen kaybetmemek için bölüm bölüm parça parça bölmeniz lazım. Kaç para olursa olsun 3'e 4'e artık siz bilirsiniz. İsterseniz 7'ye bölün, isterseniz 3'e 4'e bölün. Ama bir kısmı kesinlikle nakitte kalması lazım. Ve bu kısım işte böyle bir düzeltme gelirse ne yapacaksınız? Bir avcı gibi avlayacaksınız hisse senetlerini. Peki burada da bir desteği kırdı. Burada hemen satacaksın ve bekleyeceksin buradaki akümülasyondan geri dönüşü, veya TL bazında bakacaksın. O çok güzel bir alım bölgesine geldi. Bunu daha önce belirtmiştik videolarımızı izleyenler ve buradan yukarı doğru ne yaptı? Güzel bir kar getirisi sağladı. Bunun hedefleri bakın çok yukarılarda veya şuralarda dirençler de var. Bu seviyeler işte 3 dolar, 3,5, 4 veya 5 bu aralar artık geldiğinde bakacaksınız trend devam mı ediyor yoksa durdu mu? Şunu da belirteyim. Carrefour'sa da bir sıkıntı var. Kar üretememesi. Yani zarar yazması. Peki bu uzun vadede etkiliyor mu? Etkiliyor yani. Çıkamıyor. Bir yerde biraz çıkıyor, düşüyor. Yani bir al sat. Yani uzun vadede olmuyor. Ama al satta güzel karlar sağlıyor. Mesela güzel yerlerden, desteklerden aldıysan mesela şu bölgede bakıyorsun takıldı. Alıyorsun şuraya kadar getiriyorsun, satıyorsun veya şöyle bir çanak yaptı, geldi, desteğini aldı. Buradan hemen kulbuna kadar tutuyorsun. Tekrar eski zirvesine satıyorsun. Yani şurada da mesela bir işte %16 kar cebine koyuyorsun, çıkıyorsun. Bunun gibi tabii şuradan stop olman lazım. Bunun altına geçtiğinde. Bunun gibi kısa da vurkaç için güzel bir hisse senedi. Ama parakende mesela gelen enflasyon çok yüksek, gelen zamlar direkt fiyatlara, etiketlere yansıdığı için orada kendini ne yapıyor? Toparlayabiliyor ve uzun vadede artık o mesela karlılık başladığı zaman o zaman artık zarar yazmayacak ve asıl büyük rally o zaman başlayacak. Yani şu an fiyatlar ucuz. Carrefour'sa için fiyatlar ucuz diyebiliriz. Hele de bir karlılık başlasın, bilançolar yansısın. Birkaç tane de arkasında haber hemen devamı gelecektir. Büyük ihtimal öyle oluyor genelde. Çünkü rally başladı mı haberler de arka arkaya geliyor ki yoğun bir şekilde ilgi artsın diye. Ve rally'nin devamında daha yüksek seviyeler ne yapabilirsiniz, görebilirsiniz. Şu an öyle büyük bir rally yok. Ama trend yukarı doğru devam ettiği için biz de trend desteklerden alıp dirençlerden ne yapacağız? Satmaya çalışacağız. Bakın zaten buradan artık bir satış 3 gündür düşüyor. Bunu takip ediyoruz. Ülker'e bakalım. Ülker Parakende yine bakın şöyle. Parakendeleri takip ediyorum. Çünkü fiyatlar yani gıda devamlı zam geldiği için bunlar da karlı etki edeceğini düşünüyorum. Uzun bir akümülasyon var. Bakın uzun vadede akümülasyon, çıkış akümülasyondan ve onayını al. Onayında bakın 2 kez ikili dip de diyebilirsiniz. Daha sonra haftalıkta tekrar yukarı gidiş, tam dirençte, şu an tam dirençin içinde ve burası kırıldığında eski seviye 46 ve daha yukarılar, daha yukarılar, daha yukarılar, trend devam ettikçe daha yukarılar gelebilir. Ortalama bir 90 TL'lere kadar uzun vadede, bu uzun vade, aylık bakılabilir. Aylık da bakabilirsiniz şöyle. Uzun vadede bakın akümülasyon, çıkış, onay ve devam. Şimdi bunun bir örneğini daha göstereceğim. O yüzden bunu seçtim. Bir de indikatöre göre bakalım. Bakın aylıkta Ichimoku'nun üzerinde olması ciddi bir uzun vadede trendin var olduğunu söylüyor. Yine haftalıkta Ichimoku'nun üzerinde, bulutun üzerinde. Yine günlükte de bulutun üzerinde. Yani trendde hiçbir sıkıntı yok. İşte Bollinger Band'da mesela pivotun üzerinde olması trendin var olduğunu gösteriyor. Burada da var olduğunu gösteriyor. MACD'ye baktığınızda zaten alda, yani her şey alda. Haftalıkta da bakın, haftalıkta da yeni al yaktı. Yani bu uzun vadede tutulabilir olduğunu düşünüyoruz. Yine bunun mesela dolar bazlı baktığınızda daha hızlanmadı. Bakın şurada takıldığını görüyorsunuz ya. Daha hızlanmadı birikimde. Ne zaman hızlanır? Şuradaki
al geldiğinde, yani haftalıkta dolar bazlı bir al geldiğinde, o zaman çok hızlı olacağını düşünüyorum. Şu anda bakın haftalıkta dolar bazlı al gelmedi. Şurada al gelmişti. Bakın şurada bir al gelmişti dolar bazında. Biraz daha düştükten sonra pivotun üzerine attı ve hızlı bir şekilde her hafta yükselmeye başladı. İşte aynı bunun gibi bir hareket olasıdır. Tekrar BIST bir ne yapacak? Düzeltme yapacak mesela. Ondan sonra bir daha böyle aşağı doğru sarkar, korkutma amaçlı. Ondan sonra pivotun üzerine attığında siz o zaman bu fiyatı buralarda görmeniz doğru olacak. Çünkü çok hızlı bir şekilde böyle seri bir şekilde yukarı tırmanmaya başlayabilir. Genelde bu fiyat böyle. Bunun hareketleri böyle arkadaşlar. Aylık bazda al, yani uzun vadede al. Bakın pivotun üzerinde al. Ama dolar bazlı tabii ki uzun vadede dolar bazlı dolara yenik düşmüş. O bütün, yani çoğu hisse senetlerinde böyle. Biz TL bazlı yükseliş trendde sıkıntı yok. Dolar bazlı da kısa vadede böyle bakın günlükte takip edeceksiniz. Dirençlere gelecek. Bakın şurada bir direnci var. Hadi bakın şöyle bunu kaldırdığımızda iki kez dokunduğunu görüyorsunuz. Bak dolar bazlı. Üçüncü kez şu kısma bakın, şuradaki satış kısmında şöyle bir dokunursa bir çanak yapmış olacak şöyle. Yine buralarda da şunlar omuz düşünürseniz burayı kırdığı an işte o zaman ciddi hareket gelecek. O zaman ciddi bir şekilde kar sağlayacağını ve hızlı bir şekilde yukarı şöyle yükselişler görebileceğimizi düşünebiliriz artık. Çünkü trend çok güçlendi diyebiliriz. Şu an zayıf bir trendi var dolar bazlı. TL bazlı hala birikimde olduğunu söyleyebiliriz. Peki buradan alınır mı? Hayır. Destekten alınır arkadaşlar. Şöyle destek bazında baktığımızda bakın şuradan döndüğünü görüyorsunuz. Şuradan döndüğünü görüyorsunuz. Yani iki kez kullanmış. Bir kez altına gelmiş. Tekrar yukarı. Bu hani Borsa İstanbul veya dolar bazlı sıkıntılar olabilir. Yine bu bölge bakın bir dahakine buraya gelmemiş. Daha erken almışlar ve daha erken yukarı götürmüşler. O zaman şu bölgeye geldiğinde şu bölge değerlendirilebilir bölge olur. Buradan bir dönüş gördüğünüzde siz de artık buradaki trene atlarsınız ve trend nereye giderse siz de oraya gidersiniz. Şu bölgenin altı ise stop bölgesi. Bu altı artık daha fazla düşer ve yukarı gitmez diyor yani artık burası. Ama şu an bütün sinyaller al. O yüzden sıkıntı yok. Bunun bir örneğini göstereceğim demiştim. Şöyle bakın şurada ne var? Şok market var. Haftalıkta bakalım. Evet, burada hızlı bir toparlama oldu. Bakın çok uzun bir akümülasyon. Bir burada var. Sonra geliyor bir de burada akümüle oluyor. Aşağı yukarı zikzaklar kırılıyor. Bir onay çok küçük bir, hani sadece bir haftalık. Ondan sonra yukarı rally devam ediyor. Hala da devam edebilir. Yani 52 liralara gelirse şaşırmam. Ama buradan alır mıyım? Almam. Çünkü destekten almayı tercih ederim. O yüzden bu gitti. Gitmeye de devam ediyor. Peki buradaki kar getirisi neymiş? Bakalım hemen. Şöyle ortalama %179. Eğer 52 lira gibi bir yere giderse %260 ortalama bir kar getirisi sağlayacağını görüyoruz. Böyle bir ne yapar? Rally yapabilir mi? Ülker'de de böyle bir rally bekleyebiliriz. Çünkü bu haftalıkta bakın haftalıkta büyük bir birikim. Ülker'deki aylıkta büyük bir birikim. Bakın aylıkta büyük bir birikim. Hatta şöyle iki tane ters fincan kulp gibi ters çanaklar oluşmuş. Burası mesela 2013 gelmiş buraya, 2022 pek de bir şey yatırımcıya ne yapmamış? Yedirmemiş. Sonra geliyor kırıyor, tekrar onaya geliyor ve buradan yukarı gider mi? Bunu takip edeceksiniz. İsteyenler tabii ki bunu değerlendirebilir. Önemli, güzel destek bölgelerinden. Evet arkadaşlar, video bu kadar. Umarım sizler için faydalı olur. Parakendeler güzel destek bölgelerinden yatırımlar yapıldığında umarım sizler de güzel kazançlar sağlarsınız. Trendleri takip edin, al sinyalleri takip edin ve onlara göre ne yapın? Karınızı koruyun. Zarardan kurtulun. Sağlıcakla kalmanızı dilerim.